Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 1-1,5 yaşa uygun bebek yeleği yapacağız. Tek parça halinde çalışacağız. Yakadan başlayıp bitireceğiz. 2 renk çalışacağım bu yeleğimizi. Sizler isterseniz tek renkte çalışabilirsiniz. Ben mavi yoğunluk olarak kullanacağım. Erkek bir bebek için yapacağım. Sizler değişik renkte kız için de yapabilirsiniz yeleğimizi. Yün olarak da arkadaşlar Kartopu One Baby kullanıyorum. Anti peeling özellikleri, bebek ipleridir bunlar. Bebeğimize hiçbir şekilde zarar da vermezler. Sizin elinizde de buna benzer bebek ipleri varsa da tabii ki de onları da kullanabilirsiniz. Ben bununla öreceğim için bu ipi gösterdim sizlere. Evet, şöyle ipimin numarasını sorarsanız da şöyle Color K544 mavi olan, krem olanımızda Color K19 numara ip numaralarımız arkadaşlar. Şişimize gelecek olursak da tüm bir parça öreceğim için misinalı bir şiş kullanıyorum. Şişimde 3,5 numara şiş. Sizler elinizde böyle bir şiş yoksa 3,5 numara normal şişede örgümüz sığar hanımlar. Evet, ilk defa da bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğimiz bütün yeni videolardan ilk sizlerin haberi olacaktır. Destek olan, kanalıma gelip yorum beğeni yapan herkese çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Evet, ben ipimi şöyle ipimin arasından çıkartıyorum ki şöyle koyduğum zaman kendiliğinden gelsin istiyorum. Şimdi şişimize ilmek atacağız. İlk defa öğrenenler için parça parça göstereceğim hanımlar. Şöyle uzunca bir ip ayarlıyorum. Toplamda şişimizin üzerine 78 tane ilmek yapacağız. Şöyle 2 kat yaptığımız ipimizi birlikte alalım şimdi. Şu ipin kendinden gelen tarafı parmağımıza dolayalım. Şu boş bıraktığımız tarafı da şu şekilde baş parmağımızı şöyle tutup arkadaşlar baş parmağımızı geçirip, bakın arkadaşlar çok kolay. Şu baş parmağımıza geçirdiğimiz yerden alıp parmağımızdaki ipi aradan geçiriyoruz. Hemen tekrar göstermek istiyorum. Hemen tekrar göstereyim. Şöyle 2 kat yaptığımız ipi şöyle tuttuğumuzda ipimizden gelen tarafı parmağımıza dolayıp şöyle milimizi doladığımız yerden şu şekilde alırız. Daha sonra şu arkadan gelen fazla bıraktığımız ipi de baş parmağımızın şöyle arkasına doğru alıp şu görüntüyü yaparız ve şu bizden taraftan gelen ipin içinden milimizi girdirip işaret parmağımızdaki ipi oradan geçiririz. Bu şekilde ilmek atmış oluruz. Bir daha gösteriyorum. Şu bizden tarafta, baş parmağımızın bizden tarafta olan ipten şöyle milimizi geçirip işaret parmağımızdaki ipi aradan alıp ilmeğimizi atarız. Bu şekilde arkadaşlar çok kolay aslında ilmeklerimizi atmış oluruz. Şöyle yavaş yavaş yapayım. Bakıp yapmak isteyen arkadaşlarım olur. Evet. Bu şekilde tam 78 ilmeğimizi milimizin üstüne atıp gelelim. Daha sonra yeleğimize başlayacağız. 78 ilmeğimi bu şekilde şişimin üzerine attım. Şimdi şuradaki ipimizi birbirine bağlayalım ki sonradan açılma yapmasın. Şöyle bir kere düğüm atarsanız yeterli olacaktır. Hatta şu fazlalık ipimizi de şöyle sarıp örgümüze karışmasını engelleyelim arkadaşlar. Şöyle düğüm yapıp buraya toparlarsak ipimizi daha sonra bununla düğme dikebiliriz. İç tarafa doğru alırız. Evet. Şimdi haroşa yapmaya başlayacağız.
Şöyle ilk ilmeğimizi normalde örüp almayız ama ilk başlama ilmeği diye bu şekilde örüyoruz. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi haroşa olarak, yani kendimizden taraftan alarak örüyoruz. Evet. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilk sıramızı örüp gelelim. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi benden taraftan ördüm. Yani haroşa ördüm. Hemen ters çeviriyoruz şişimizi. Burası örgümüzün düz yeri. Şöyle gördüğünüz zaman da bilirsiniz. Hemen devam ediyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden şişimizi taktık. Daha sonra şöyle ön tarafa doğru ipimi alıp tekrar haroşa örmeye devam ediyoruz. Yani kendimden taraftan örmeye devam ediyorum. Bu şekilde şöyle göstereceğim. 4 diş haroşamızı örüp geleceğiz. Daha sonra yakasını, önünü, arkasını, kollarını ayıracağız. Evet, şöyle baktığınız zaman zaten diş artık belli oluyor. Bu bizim birinci dişimiz. Böyle 4 adet diş yapıp gelelim. 4 diş haroşemizi bu şekilde ördük. Şöyle düz yerinden baktığınızda 1, 2, 3, 4 dişimizi tamamladık. Ben şöyle ayırmalarında kolaylık olsun diye yaptım. Şimdi birlikte sayılarını vere vere ayıracağız. Hemen birlikte örelim. Bu taraftan örmeye başladığımızda ilk iliğimizi de açacağız. Evet, ön tarafta 15 adet ilmek bırakıyoruz. 15 adedin 7 ilmeğini lastik olarak devam edeceğiz. O yüzden haroşa öreceğiz. Şöyle ilk ilmeğimizi aldık. İkinci ilmeğimizi de hemen örüyoruz. Bu şekilde üçüncü ilmeğimi de ördüm. Dördüncü ve beşinci ilmeğimizi birlikte örüyoruz. Yani ikisini birlikte ördüm ve burada bir artırma yaptım. Hemen 2 ilmek daha örerek haroşa olarak örüyorum. Tabii ki de 2, 4, 6, 7. 7 tane ilmeğimi bu şekilde lastik yaparak ördük. Burada ilk iliğimizi de açmış olduk. Her şöyle 13 diş arasında iliklerimizi açacağız arkadaşlar. Onu unutmayalım. Şimdi kalan ilmeklerimizi düz örgüleyeceğiz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane ilmeğimizi burada düz ördük. Yani toplamda 15 adet ilmeğimizi ön tarafa vermiş olduk. Şimdi burada bir gizli artırma yapacağız. Gizli artırma da arkadaşlar aynı şekilde şöyle ilmeğimizi hemen takıyoruz. İlk artırmamızı yapmış olduk. Hemen şu aradaki 2 tane ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Bunu bütün örgü boyunca kol ayrımına gelene kadar haroşa olarak devam edeceğiz. 2 ilmekten sonra hemen bir gizli artırma daha yapıyoruz burada. Hemen şöyle şişimize bir ilmek takalım. Bu gizli artırma. Kol sayımızı öreceğiz. Hemen kol sayımızda da arkadaşlar
düz örgü öreceğiz. O yüzden 10 ilmeğimizi düz bir şekilde örelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 ilmeğimizi de bu şekilde kolda düz bir şekilde ördük. Şimdi tekrardan artırma yapacağız. Gizli artırma. Şöyle hemen şişimize bir ilmek takıyoruz ve aradaki 2 ilmeğimizi haroşe örüyoruz. Kendimizden taraftan hemen bir ilmek daha takıp iki taraflı artırmamızı yapmış olduk. Şimdi örgümüzün arka kısmına geldik. Arka kısmında tam 20 tane ilmeğimizi düz bir şekilde örelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Evet, 20 ilmeğimizi de arka kısmına bu şekilde düz bir şekilde ördük. Şimdi tekrardan bir artırma yapıyoruz. Bir tane ilmek takıyoruz şişimize ve 2 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Bu arada çubuk şeklinde ilerleyecek. Hemen bir gizli artırma daha yapıyoruz. Ve koldaki 10 adet ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, 10 ilmeğimizi de kolumuz için düz bir şekilde ördük. Şimdi hemen gizli bir artırma yapıyoruz. 2 adet ilmeğimizi önden örüyoruz. Hemen gizli bir artırma yapıp ön tarafta 15 tane ilmeğimiz kaldı. Bunun 7'sini ön patımıza haroşa olarak devam edeceğiz. 8 tanesini düz öreceğiz. Fakat burada biz yaka düşürme tekniği yapacağız. Hani bebeklerimiz yeleğini giydiğinde daha düzgün, yakası böyle ağzına binmesin diye yaka düşürme tekniği yapacağız. O yüzden şöyle 3 ilmeğimi düz bir şekilde örüp geriye döneceğiz. Arttırmadan sonra birinci ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi ördüm ve üçüncü ilmeğimizi ördük. Şimdi devam etmeden geriye dönüyoruz. Geriye döndükten sonra ilk ilmeğimizi burada örerek alıyoruz. Ama sıkı bir örgü olacak hanımlar. Şöyle sıkı bir örgüyle ilk ilmeğimizi aldık. Aldıktan sonra hemen devam ediyoruz tekrar haroşa örgülerimize. Yani bu sıramızı yaptığımız artırmalar da dahil hepsini haroşa olarak örüyoruz. Gördüğünüz gibi aradaki arttırmalarımızı da ördük bu sıramızda. Evet, ben baş tarafa doğru gelene kadar
Bu arttırma yaptık. Arttırmaya gelene kadar örelim, gelelim. Evet, öbür tarafta 15 ilmeğimiz kalana kadar haroşe olarak ördüm arka tarafını. Şimdi burada da 3 ilmeğimizi bu şekilde örüp geriye dönüyoruz. Yani ilerisine gitmiyoruz. Evet, geriye döndük. Burada tekrar artırmalarımızı yapacağız. Ön tarafı yeleğimizin burası. İlk ilmeğimizi burada da örerek alıyoruz. Şöyle sıkıca örün ki arada boşluk kalmasın. Sıkı sıkı yapın. Hemen 1, 2, 3 ve arttırdığımız ilmekle 4 ilmeğimizi düz bir şekilde ördük. Hani 3 tane örmüştük dönerken, artırma ilmeğimizle 4'e çıktı burası. Şimdi tekrar hemen bir gizli artırma yapıyorum. Aradaki çıbığımızı öreceğiz. 2 tane haroşemizi bu şekilde ördük. Daha sonra bir gizli artırma daha yapıyoruz. Ve önceki arttırdığımız ilmeğimizi de düz bir şekilde örerek kol ilmeğimize katıyoruz. Yani ne taraftan arttırdıysak, mesela ön tarafta arttırdıysak ön ilmeğimize, kolda arttırdıysak kol ilmeğimize, arkada arttırmışsak arka ilmeğimize yaparak yeleğimizi bu şekilde büyümesini sağlayacağız. Evet, kol ilmeklerimi tekrardan örüyorum. Toplamda 10'du. Şimdi 12 tane kol ilmeğimiz oluştu. Zaten şu ayırdıklarımızın yerleri artık belli oldu. Şu öndeki haroşe ördüğümüz çıbıklarımızdan belli oldu arkadaşlar. İsterseniz ayırma iplerinizi veya ayraçlarınızı artık kaldırabilirsiniz. Şimdi 12 tane ilmeğimi ördükten sonra düz bir şekilde hemen gizli artırmamı yapıyorum. Aradaki 2 haroşemizi örüyorum. Arada çıbık şeklinde ilerliyor. Hemen bir gizli artırma daha yapıyorum. Sağından solundan artırmış oluyoruz ve arkadaki ilmeklerimle devam ediyorum düz bir şekilde. Evet, arkada da 20 ilmeğimiz vardı. Şimdi 22 adet ilmeğimizi düz bir şekilde yapıp gelelim. Arka ilmeklerimi yaptım. Şimdi gizli artırmamızı hemen yaptık. Hemen aradaki 2 haroşemizi örüp tekrar bir gizli artırmamızı yaptım. Kol ilmeklerimizi düz bir şekilde örüyorum. 12 adet kol ilmeğimizi örüyoruz. Evet. Şöyle çoğalttığımız ilmeğimizi de kol ilmeğimize katıyoruz. Burada tekrar artırma ilmeğimiz var. Gizli artırmamızı yaptık. Önden 2 tane haroşa yapıyoruz. Tekrar artırma ilmeğimizi yapıp az önce 3 ilmeğimizi örmüştük. Şimdi toplamda 7 ilmeğimizi örüp geri döneceğiz. Hemen şöyle birinci ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncü, dördüncü,
Şöyle sıkı sıkı yapın burada. 5. 6. ve 7. ilmeğimizi ördük. Ve buradan geri dönüyoruz şimdi. İlk burada şöyle saydığımız zaman 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimiz kaldı. Şimdi buradan örmeye devam edeceğiz. Ben arka tarafını örüp geleceğim. Aynı şekilde 7 ilmek kalana kadar örüp gelelim. Pardon arkadaşlar, 9 ilmek kalana kadar örüp gelelim. 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimiz kaldı. Öbür taraftan da 9 ilmeğimiz kalana kadar arkasını haroşa örüp gelelim. Evet, bu tarafta da 9 ilmeğim kaldı. Şöyle 2, 4, 6, 8, 9 ilmek kaldı ve geriye dönüyoruz. İkinci dönüşümüz oldu. Hemen devam ediyorum. İlk ilmeğimizi örerek alıyoruz burada. Ve herhalde anlaşılmıştır hanımlar. Düz ilmeklerimizi örüyoruz. Çoğaltma yerine gelince çoğaltmalarımızı yapıyoruz. Şöyle baktığınız zaman zaten ayırma yerlerinden örgümüz kendini belli ediyor. Şurası bizim haroşe örgümüz. Geriye döndükten sonra 8 ilmeğimizi şu düz olarak yaptık. Hemen çoğaltmam ilmeğimizi, şöyle gizli artmamızı yaptım. Aradaki 2 tane haroşemizi örüyorum. Tekrardan gizli artırmamızı yapıp kol ilmeklerimizi örüyoruz. Bu şekilde diğer artırma yerine kadar örüp gelelim. Kol ilmeğimizde bu sefer 14 ilmek ördük. Şimdi artırmamızı yapıyoruz. Hemen aradaki 2 haroşemizi örüp tekrar gizli artırmamızı yapalım. Şimdi arka ilmeklerimizi düz bir şekilde artırmamıza kadar örelim. Arkayı ördük. Hemen gizli artırmamızı yapıp buradaki 2 haroşemizi, yani çubuk şeklinde ilerleyen haroşemizi örüp tekrardan gizli artırmamızı yaptık. Kolumuzu düz bir şekilde örüyoruz. Evet, artırma yerine kadar ördüm. Şimdi gizli artırmamızı yapıp aradaki 2 haroşemizi ördük ve tekrar gizli artırmamızı bu tarafına da yaptık. Şimdi örmeye devam ediyoruz. Artık yaka düşürmeyi bitirdik. Bütün ilmeklerimizi öreceğiz bu sıramızda. Bu şekilde ön tarafı düz işleyeceğiz. Şöyle bu tarafa geldiğimizde çok sıkı bir şekilde örüyoruz ki açıklık kalmasın diye.
Önde 7 tane patımız vardı. 2, 4, 6, 7. Şöyle 7 ilmeğimizi haroşa olarak devam edeceğiz. Önümüzü de düşürmüş olduk. Evet, tüm ilmeklerimizi de bu sıramızda ördük. Evet. Şöyle göstereyim. Duruşu bu şekilde. Gördüğünüz gibi düşük oldu. Geriye dönüyorum ve bütün sırayı haroşa olarak arkaya örüp gelelim. Evet, arka tarafını da tüm olarak sıra başına kadar örüp geldim. İlk iliğimiz de burada gördüğünüz gibi. Dediğim gibi buradan 13 diş olana kadar öreceğiz. 14. sıramızda tekrardan iliğimizi açacağız. Bunu unutmayalım. Şöyle gördüğünüz gibi artık belli. Kol tarafı, ön tarafı, arka tarafı, bu şekilde iliğimiz çıktı sayılır. Şimdi aynı işlemleri yapacağımız için şöyle 1, 2, 3 defa arttırdık. Şu an 4. arttırmadayız. Tam şu delikleri saydığımızda 19 tane delik olana kadar kolumuzu öreceğiz. Yeleğimizin roba kısmını örüp geleceğiz. Ben kamera arkasında örüp geleyim. Sizler de örün gelin. Daha sonra kollarımızı yeleğimizden ayıracağız. Şöyle arkadaşlar saydığımız zaman 1, 2, 3. deliği yaptık. Şu an 4. çoğaltmayı yapacağız. Bu şekilde saydığınızda 19 tane olana kadar yeleğimizi örüp gelelim. Evet, yeleğimizi 19 arttırma olana kadar bu şekilde yaptım, bitirdim. Gördüğünüz gibi şimdi kol ayrımlarına geldik. Kol ayrımlarına kadar şöyle saydığınızda 19 arttırma yaptık. Bu şekilde saymak zorunuza gidiyorsa şöyle de sayabilirsiniz. 15 tane burada başlama ön ilmeğimizi yapmıştık. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15'ten sonra 19 ilmek olacak şekilde artırma yerine kadar saydığınızda 19 ilmeğiniz varsa bu şekilde tamamlamış oluyorsunuz. Bu şekilde de hesabınızı yapabilirsiniz. Şimdi birlikte kol ayrımına kadar örmeye devam edelim. Ben burada ilk yerinde açtım arkadaşlar. 13 haroşeden sonra ikinci iliğimi de açtım. Sizler de unuttuysanız mutlaka açın hanımlar. Hemen ilk ilmeğimi örmeden milime aldım ve bu şekilde ön patımı 7 tane haroşa olarak örüyorum. 2, 4, 6 ve 7. Şimdi düz olarak ön kısmımızı devam ediyoruz. Buradaki 2 tane arttırmadan sonraki 2 tane ilmeğim kalana kadar örelim. Evet, 2 ilmek ortadaki direkt gittiğimiz 2 ilmeğe geldik. Bu ilmeğimizin birini ön kısma kattık. Birini de kol kısma katacağız. Bu şekilde öbür taraftaki direğinde birini arka kısma, birini de kola dahil edeceğiz arkadaşlar. Şimdi düz ördüğümüz ön kısmı burada bırakıp isterseniz başka bir şişle de devam edebilirsiniz. İsterseniz kol kısmını kısa şekilde yapacağımız için aynı şişle de devam edebilirsiniz. Ben hemen aynı şişle devam edeceğim. Bu iki çubuk şeklindeki ilerlettiğimiz birinde kola katıp haroşa olarak
devam ediyoruz. İlk ilmeğimi bu şekilde örerek aldım ve haroşa örgü olarak, yani kendimden taraftan örerek devam ediyorum. Evet. Bu şekilde öbür direğe kadar haroşa örgümüzü örüp gelelim. Evet, kolumuzdaki diğer çıbığa kadar geldik. Dediğim gibi çıbıktaki ilmeğin birini ön kola, diğerini arkaya alacağız. O yüzden birini ördük. Şimdi burada geri dönüyoruz. Şöyle geri döndük. İlk ilmeğimi bu şekilde aldım. Tekrar haroşa olarak devam ediyorum. Burada kol kısmını 4 diş haroşa olarak örüp kolumuzu dikeceğiz arkadaşlar. Kolumuz bittikten sonra arkaya örüp diğer kolumuzu bitireceğiz. Bu şekilde ben örüp geleyim hanımlar. Gördüğünüz gibi birinci dişimizi yaptık. Bu şekilde 4 diş yapıp gelelim. Sizler de yapın. Ben de yapıp geleyim. Kolda 4 diş haroşemi bu şekilde yaptım. Geriye döndüm, tekrar yaptım, döndüm, tekrar yaptım. Bu tarafa hiç geçmedim veya arka kısmına hiç geçmeden 4 diş haroşemizi yaptık. Sizler 3 de yapabilirsiniz. Ben 4 tane yaptım sevgili hanımlar. Şimdi kolumuzu burada kesmeye başlayacağız. Hemen ilmeklerimden kesmeye başlıyorum. Şöyle ikisini aldık. 2 ilmeğimizi birlikte şöyle arkadan örüp şöyle tekrar göstereyim arkadaşlar. Şöyle 2 ilmeğimizi birden aldım. Hemen önceki şişime tekrardan taktım. 2 ilmeğimizi birlikte ördüm. Tekrardan öbür ilmeğimize taktım. Kestiğim ilmekle bir sonraki ilmeğimizi birlikte ördüm. Tekrardan bir önceki şişime taktım. Kesme işlemini de bu şekilde yapacağız hanımlar. Şöyle 2 ilmeğimizi birlikte aldık. Tekrardan şişimize taktık. Bu şekilde sonuna kadar kol kısmını kesip tamamlayacağız. Çok sıkı da kesmeyin, çok gevşek de kesmeyin hanımlar. Evet, bu şekilde ben sonuna kadar kesip geliyorum. Evet, ilmeklerimin hepsini, kol ilmeklerimi kestim. Bu şekilde bir görüntümüz oldu. Şimdi bu tarafa geçmeden ilmeklerimizi, yani kolumuzu dikelim arkadaşlar. Birleştirelim. Ondan sonra bu tarafa öyle geçelim. Şöyle kolumuzu birleştirmek için bir tığ yardımı alacağız. Şöyle ön tarafını tuttuğumuzda 2 katlayalım. Şöyle arka kısmı gelsin. Hemen ilmeğimi tığıma taktım. Şöyle iki ucunu da birleştiriyorum. Şöyle yaptığım işlem daha iyi görünsün diye bu tarafa aldım ipimi. Şimdi şu en baştaki ilmeğimizle
çıkan ilmeğimizi şöyle birleştirdim. Bir ilmek çektim. Yani bir zincir çektim. Şöyle arkasında aynı denk gelen ilmeğimizi alıp ilmek çıkartıyorum. Diğer ilmeklerimizin ikisini birden aldım. İlmek çıkarttım. Diğer ilmeklerimizin ikisini birden aldım ve ilmek çıkarttım. Kaydırma yöntemi arkadaşlar bu. Hemen son ilmeklerimizi birlikte alıp ilmek kaydırdım. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde diktik. Şöyle en sonki ilmeğimi de şöyle dip kısmına batacağım. Şişimi biraz çekeceğim arkadaşlar. Şu dibine bir tane ilmek kaydırarak şişimin üzerine ilmeğimi taktım. Evet. Bu şekilde birleştirmiş oldum. Şöyle ön tarafa çevirdiğimizde kolumuz dikilip bitmiş oldu. Bakın. Sonradan uğraşmayalım diye bu şekilde dikip bıraktık. Şimdi arka kısmı örmeye devam edeceğiz. Hemen ilk ilmeğimi bu şekilde aldım. Boşaldım arkadaşlar. Burada bir tane haroşemiz vardı. Burada çubuktaki bir haroşemizi kola aldık. Bir haroşemizi de bedene alacağız. O yüzden şu çıkan ilmeğimizle ikisini birden alıp bedenimizi, arka bedenimizi örmeye devam ediyoruz. Öbür kol ilmeğimize kadar arka kısmımızı düz bir şekilde öreceğiz. Evet. Buradaki çubuğumuzun oraya kadar örüp gelelim. Arka çubuğumuza kadar geldik. Burada 2 tane çubuğumuz vardı haroşa olarak. Onun birini de arka kısma kattık. Şimdi bunu burada bırakıyoruz ve burada da aynı kolumuzu örüp çıkartacağız. Hemen şöyle haroşa ile kalan ilmeğimizi ördük ve haroşa olarak devam ediyoruz. Aynı şekilde 4 sıra haroşa öreceğiz. Buradaki çubuğumuzdaki birini kola katacağız. Birini de ön kısma katacağız. Çoğaltmaların ortasındaki çubuğumuzu. Burada da 4 sıra haroşemizi ben kamera arkasından örüp geleyim. Sizler de örün. Daha sonra o kolumuzu da çıkartalım. Ve beden örmemize devam edelim. Kolumuzun öbür tarafını da bu şekilde 4 diş haroşa örüp kestim. Şimdi burayı da birbirine dikeceğiz hanımlar. Şöyle iki ucunu bir araya getirdim. Hemen tığımı tekrardan aldım ve şöyle ilmeğimize taktım. Bunu da birbirine dikmiş olacağız. Hemen şöyle bir araya getirip şuradaki ilk ilmeğimle
İkisini birlikte buraya sabitledim. Şimdi ilk iki dişin içerisinden girip ilmek kaydırdım. Hemen ikinci sıramın ikisinden birden girdim, ilmek kaydırdım. Üçüncü sıramızın ikisinden birden ilmek kaydırdım. Şöyle dördüncü sıramızın içerisinden girip ilmeğimizi kaydırdım. Şimdi şöyle hemen son bir defa da buradan ilmeğimizi çıkartıyorum ve şişimizin içerisine ilmeğimizi taktık. Evet, burada da kolumuzu kestik hem de diktik. Sonradan uğraşmayalım diye hanımlar. Evet, ilmeğimizi taktığımız ilmeğimizi şöyle sıkılaştırıp şu ipimizi de arkaya alalım ki daha düzgün bir örgümüz olsun. Şu taktığımız ilmekle şu bir tane ilmeğimizi birlikte örelim. Yani bu ilmeğimizi burada tamamen kaybetmiş olduk. Evet, şimdi ön taraftaki düz ilmeklerimizle devam ediyoruz. Öndeki 7 tane haroşeye varana dek dıştan bu şekilde öndeki örgülerimizi örmeye devam ediyoruz. Yeleğimizin kollarını da ayırmış olduk. Şöyle iki kolda ayrıldı. Şişimizin üzerinde tam 135 tane ilmeğimiz kaldı. Bu 135 tane ilmeğimizi tam 3 diş haroşa olacak şekilde boydan boya öreceğiz. Şöyle ileğimiz artık baya oluşmaya da başladı hanımlar. Evet, şöyle gövde kısmında 3 diş haroşa olacak şekilde yeleğimizi örüp gelelim. Yeleğimizin 3 diş haroşesini de bu şekilde örüp tamamladım. Şöyle kol altında birleştirdikten sonra arka sıradan arkadaşlar tam şu kol altından 3 buradan 2 buradan artırma yaptım. Gizli artırma yaptım. Bir tane ilmeğimizi bu birleştirdiğim yerdekinden aldım. Bir sağından bir solundan bu şekilde gizli artırma yaparaktan kol altımızı da genişletmiş olduk. Kol genişliğini de sağlamış olduk. Yani toplamda 135 ilmeğimiz şişimizin üzerinde oluşmuş oldu. Onu da söylemek istedim. Evet, 3 dişte haroşemizi ördük. Şimdi bu sıramızda bonbon şekeri modelimizi kuracağız. Şöyle ben arada bir krem bir mavi öreceğim için hemen modelimizi kurmaya başlayalım. Şöyle ön patımızı mavi devam ettireceğim. O yüzden 7 tane haroşemizi mavi ipimizden bu şekilde örelim. 3, 4, 5, 6 ve 7. Burada ön patımız maviden devam edecek. Şimdi beyaz ipimizi alıp buraya bağlıyorum.
şöyle 2 kere bağladım ki çıkmasın diye. Şöyle sıkıca da bağladım. Modelimiz 4 ve katlarından oluşacak. O yüzden şöyle mavi ipimin şöyle çaprazına şöyle geçecek şekilde, arada boşluk görünmesin diye şu şekilde her sefer çaprazına gelecek şekilde ipimizi dolayalım arkadaşlar. Düz örgüye devam ediyoruz ama beyaz ipimize geçtik. Beyaz ipimizle düz işleyeceğiz. Bu şekilde 7 tane haroşemiz kalana kadar düz örmeye devam ediyorum beyaz ipimizden. Evet, bu şekilde. Evet, ben 7 tane kenar pat haroşemiz kalana kadar beyaz ipimle örüp geliyorum. Evet, 7 ilmeğim kalana kadar beyaz rengimden düz bir şekilde ördüm. Şimdi mavi ipimizin diğer ucundan buraya bağlayacağız. Çünkü pat kısımlarımızı maviden devam edeceğimiz için bu şekilde bu tarafına da mavi ipimizi geçirmiş olduk. Evet. Şöyle bir de beyazın altından geçirerek çaprazlama yaptık. Ve patımızı yani 7 haroşemizi bu şekilde mavi ipimizle öreceğiz. Şimdi 4 5 6 ve 7 2 4 6 7. Evet, geriye dönüyoruz. Gene patımızı mavi ile devam ediyoruz. Üçüncü, dördüncü, beşinci, 2 4 6 ve 7. ilmeğimizi ördük. Şimdi beyaz ipimizi geçip beyaz ipimizle devam ediyoruz. Tersi tersten, düzü düzden yaparaktan 6 sıra beyazımızı işleyeceğiz. Evet, her 6 sırada bir model oluşacak. Bonbon şekerlerimiz oluşacak. Bu şekilde şöyle saydığımızda ara boşluğumuz 6 tane düz olana kadar kenar patlarımızda mavi olacak. Devam edecek. O şekilde örgümüzü tamamlayalım. 6 sırayı ben beyazdan örüp geliyorum. 6 sıra krem ipimden ben bu şekilde işledim. Şöyle de sayabilirsiniz hanımlar. Şu kenardan 1 2 3 diş, yani toplamda 6 sıra örmüş oluyoruz, arkalı önlü. Kenar patımı da maviden yaptım. Şimdi mavi ipimizle devam ediyoruz. Gene kenar patımızı hemen haroşa olarak örüyorum. Yedi tane haroşemizi bu şekilde ördüm. Evet, şimdi modelimize geçeceğiz.
Modelimize geçerken şöyle krem ipimizi de çaprazlama getirelim ki sonra bir açıklık olmasın örgümüzde. Çünkü krem ipimizi artık alt sıra örmeyeceğiz. Şimdi bonbonlarımızı yapacağız. Evet. İlk bonbonumuzu burada yapacağız. Hemen şöyle ilk ilmeğimi, beyaz ilmeğimi çıkarttım. 4 sıra sökeceğiz. Şöyle 1, 2, 3 ve 4. Evet, 4 sıra söktükten sonra şişimize ilmeğimi taktım. Şu şekil mavi ipimizle ilmek çıkarttım ve 1, 2, 3 tane düz işledik. Hemen tekrar ilmeğimizi çıkarttım. 1, 2, 3, 4 kez söktük. İlmeğimi takıyorum. Hemen hepsinin altından bir ilmek çıkartıyoruz. Tekrardan 3 ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz. İlmeğimizi çıkarttım. 1, 2, 3, 4 kez söktük. İlmeğimi takıyorum burada. Hemen mavi ipimle ilmeğimizi çıkarttım. 3 tane düz ilmeğimizi yaptık. İlk bonbonlarımız oluşmaya başladı. Model ilerledikçe kendini gösterecek hanımlar. Hemen şöyle ilmeğimi çıkarttım. 4 sıra söküyorum. 2, 3, 4 sıra söktükten sonra ilmeğimi takıyorum. Ve tekrardan bir ilmek çıkartıyorum. Üç tane düz örgümü örüyorum. 1, 2, 3. Son bir kez birlikte yapalım tekrardan. Daha sonrasını sizler sıra sonuna kadar yapın. Ben de yapayım. İlmeğimi çıkarttım. 1, 2, 3, 4 kez söktük. Hemen ilmeğimizi taktık şişimize ve buradan bir ilmek çıkarttık. 3 tane düz örgümüzü ördük. Evet, bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Sıra sonuna kadar bu şekilde bonbonlarımızı yaptık. Şimdi kenar patımızı da yaptık. Tersini çeviriyorum. Hemen kenar patımızı haroşa olarak örüyorum ve arka sıramızı tümden haroşa olarak devam ediyorum. Yani ters örgü olarak devam ediyoruz. Burada bir işlem yapmayacağız. Evet, kenar patımı ördüm. Artık modelimize geçtik. Bu şekilde arka sıramızı örüp gelelim. Arkadan duruşu da bu şekilde oldu. Evet, ben sıramı tamamlayıp geliyorum.
Arka sırasını haroşa örüp geldim. Kenar patımı yaptım. Şimdi düz örgülerimize başladık. Mavi ipimizden de 6 sıra bu şekilde öreceğiz. 2 sırasını zaten ördük. Şu an 3. sırasındayım. Aynı beyazda ördüğümüz gibi mavide de 6 sıra örüp gelelim. Modelimiz de çıkmaya başladı. Şöyle birkaç sıra sonra daha da belirginleşir. Gerçekten bebek örgülerinde ben buradayım diyen bir model. Çok yakışıyor çocuklara, bebeklere. Evet. Ben 6 sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, 4 sıra daha işledim geldim. Yani toplamda 6 sırada mavi ipimden işledim geldim. Kenar patımı da maviden yaptım. Şimdi krem ipimize, yani beyaz ipimize geçiş yapıyoruz burada. Artık krem ipimize devam edeceğiz. Hemen birinci ilmeğimi işledim. İkinci ilmeğimi de işledim. Şöyle arkadaşlar, kaydırma yapacağız. Az önce ilk baştakini kesmiştik. Şimdi onunla birlikte 1-2 tane işledik. Tam şu ortaya gelecek şekilde 2 tane yaptık. Hemen 3. ilmeğimden 1 2 3 4 kez söktüm. İlmeğimi taktım ve ilmeğimi buradan çıkarttım. 3 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Birinci, ikinci, üçüncü ilmeğimi ördüm. Hemen buradan ilmeğimi çıkarttım. 1 2 3 4 kere söktüm. İlmeğimizi takıp buradan hemen bir ilmek çıkarttım. 3 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Hemen buradan ilmeğimi çıkarttım. 1 2 3 4 defa söküp ilmeğimi çıkartıyorum. 3 adet düz ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın. Şu aralardakini şimdi bu aralara vermiş olduk. Yani kaydırmış olduk. Ve bonbonlarımız gayet güzel bir şekilde oluşmaya başladı. Hemen devam ediyorum. 1 2 3 4 defa söktüm. İlmeğimi şişime takıp buradan ilmeğimizi çıkarttım. Üç ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz. Birinci ilmeğim, ikinci, üçüncü. Hemen 1 2 3 4 kez söktüm. İlmeğimi buradan çıkartıyorum. Üç ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğim. Artık tekniğini anlamışsınızdır. 6 sırada beyaz ipimden örüp daha sonra mavi ipimize geçeceğiz. Mavi ipimize geçtiğimizde gene en baştakini sökeceğiz. 3 tanesini öreceğiz. Şöyle de anlamışsınızdır zaten modelimizin gelen tarafını.
Arka kısmı da bu şekilde oluyor modelimizin. Evet, ben bunu ilerleteyim, örüp geleyim arkadaşlar. Şimdi öbür sırada zaten ilik koyacağız arkadaşlar. 13 sıramızı tamamlamış oluyoruz. Geldiğimiz sırada iliğimizi de açacağız. İlik açmayı da unutmayın. Bu şekilde ben ilerleteyim. Kaç diş, şöyle başladığımızdan itibaren kaç diş öreceğiz, o boyunu da size söyleyeceğim. Daha sonra yeleğimizin en alt patını öreceğiz. Evet, bu şekilde ben ilerleteyim. Hatta biraz ilerlemiş haliyle de tekrar karşınıza geleyim. Evet, ben yeleğimin beden kısmını da bu şekilde ördüm, bitirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bonbonlarımız çok ama çok güzel bir şekilde oldu. Kaç tane ördük arkadaşlar? Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. de bitiriyorum. Yani mavide başladık. Mavide de bitiriyorum. Şöyle arkadaşlar. Şimdi lastik kısmına geçeceğiz. Tam 6 diş lastik öreceğim. Yani 6 diş haroşe öreceğim arkadaşlar. Daha sonra yeleğimizi bitireceğim. 5 tane de düğme deliğimizi yaptım, bitirdim. Toplamda dediğim gibi 5 adet düğme deliğimiz oldu. Ben 6 diş haroşemizi lastik kısmında örüp geleyim. Daha sonra yeleğimiz zaten bitmiş olacak. Evet, sizler de örün, ben de örüp geleyim arkadaşlar. Yeleğimizin lastik kısmına da bu şekilde 2, 4, 5 diş ördüm. 6. dişte kesim yapacağız hanımlar. Şimdi yeleğimizi kesip bitireceğiz. Keserken şöyle kesmeyi de birlikte başlayalım. 2 ilmeğimizi şöyle birlikte örüp şöyle ilk başlama ilmeği biraz tekrar şişimizin üzerine taktık. Şişimizin üzerine taktığımızda diğer ilmeğimizi birlikte örüp tekrar şişimizin üzerine taktık. Bu şekilde ne çok sıkı sıkı ne de çok gevşek gevşek olmasın. Normal bir şekilde keselim. Artık kesilmeye başladı gördüğünüz gibi. Yeleğimizin son aşaması, hiç dikiş yapmadan tek parçada bir yelek örmüş olduk. Evet, bu şekilde kesip geliyorum ben. Yeleğimiz bitti arkadaşlar. Şöyle en alt lastiğini de yapıp kesme işlemini yaptık. Bir tek düğmeleri kaldı. Onu da düğmelerini alıp dikeceğim inşallah. Şöyle iç kısmı bu şekilde. İç kısmı bile çok güzel duruyor hanımlar. Bu da arka kısmı. Şöyle arkası da bu şekilde oldu. 1-1,5 yaşa uygun bir ölçü. Evet, 2 günde rahatlıkla bitirebileceğiniz şahane bir bebek örgüsü. Daha önce kanalımda bonbon şekeri battaniye de yaptım. Onun linkini de isteyen yorum kısmına yazarsa linkini de atabilirim arkadaşlar. Oradan bebek battaniyesini de görürsünüz. Evet, ister torununuza, ister bebeğinize, ister arkadaşınıza, ister örüp satmaya hediye yapabileceğiniz şahane bir bebek örgü modelidir bu. Sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet, bugünlük de modelim bu olsun istedim. İnşallah beğenmişsinizdir.
İlk defa da bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız kanalıma destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğimiz bütün yeni videolardan ilk sizlerin haberi olacaktır. Destek olan, kanalıma gelip yorum yapan, beğeni bırakan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız arkadaşlar. Evet, yeni videolarımızda, yeni modellerimizde tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.